Bir önceki videolarımızdan bir tanesinde Almanya davet mektubundan bahsettik. Resmi olmayan bu davet mektubunu hazırlamak çok kolay değil. Özellikle de iyi bir Almancan yoksa. Peki, üzerinde sadece ufak değişiklikler yapabileceğin bir davet mektubu örneğine ne dersin? Herkese merhaba. Almanya Yaşam Rehberinden ben Evrim. Almanya'ya taşındıysan, taşımayı düşünüyorsan, hatta Almanya'yı bir kere bile düşünmüşsen aramıza hoş geldin. Bugün sana Almanya'da turist vizesi ya da Schengen vizesi için davet mektubu örneğinden bahsedeceğim. Aslında bir önceki videomda bu davet mektubundan, resmi olmayan bu davet mektubundan detaylı olarak bahsetmiştim. Bugün bu davet mektubunun üzerinden geçeceğiz ve Wasistas sitesi üzerinden nasıl indirebileceğine bakacağız. Ama her şeyden önce Almanya'da yaşam ile ilgili güncel bilgileri takip etmek için YouTube kanalımıza üye olmayı kesinlikle unutma. Almanya davet mektubu bu belgeyi hazırlarken herhangi bir belgeyi es geçmemek adına büyük önem taşıyor. Önceki videomuzda da dediğim gibi bu belgeyi hazırlarken dikkat etmen gereken bazı konular var. Örnek veriyorum. Belgeyi hazırlarken tabii ki bir el yazısı kullanmak yerine A4 formatında bilgisayar ortamında hazırlayıp çıktı almanı tavsiye ederim. Çok önemli bir şey, davet mektubunu hazırlarken Almanca ve tabii ki gerçekten kusursuz bir dil bilgisiyle hazırlaman gerekir. Bir de davet mektubunu hazırlarken ek belgeleri unutmaman gerekiyor. Mesela maaş borcusu gibi. Bu davet mektubunu önceki videomda da bahsettiğim gibi yakın zaman içerisinde Instagram kanalımızda paylaştık. Açıkçası takipçilerimizden de çok güzel geri bildirimler aldık. En güncel gelişmeler için Instagram kanalında bizi takip etmeyi lütfen unutma. Konumuza geri dönelim. Wasistas olarak Almanya vize davet mektubu örneğini senin için hazırladık. Web sitemizde farklı şablonlar koyduk. Özellikle de yeterli seviyede Almanca bilmeyen takipçilerimiz için davet mektubunu hazırlamak, örnek davet mektupları ve şablonlar sunmak için 3 farklı şablon türü hazırladık aslında. Birinci şablon erkek ziyaretçi için davet formu. Yani babanı davet edersen örnek veriyorum. İkincisi kadın ziyaretçi için anneni davet edersen. Üçüncüsü de hem anneni hem babanı, daha doğrusu bir erkek ve bir kadını davet edersen kullanabileceğin bir davet formu. Peki neden 3 farklı formda hazırladık dersem, Almanca'da bir kişiyle ilgili bir konudan bahsederken o kişinin cinsiyetine ve tabii ki kişi sayısına göre de farklı zamirler ve dil bilgisi kullanımları gerekiyor. Dolayısıyla biz de bu yüzden böyle bir şey yaptık. Şimdi Almanca dersinin sırası değil. Zaten Almanca dersi alacaksan da kesinlikle benden almamanı tavsiye ederim. Şimdi bu formların birlikte üzerinden geçelim istersen. Ondan sonra da bakalım bu formlar gerçekten nasıl kullanılabilir. Evet, şu anda wasistas.de web sitemize girdim. En tepede belgeler diye bir bölüm var. Belgelerin altında Almanya'da garantör belgesi ya da davet mektubu örneği var. Ya da arama fonksiyonundan davet diye yazıyorum. Ve karşıma ilk çıkan sonuç davet mektubu ve Almanya için davet mektubu örneği. Bu yazıya tıklıyorum. Açıkçası YouTube'da ilgili videolarda bahsettiğim birçok konuyu da tabii ki burada üzerinden tekrar geçiyorum. Yazının en altında bir form hazırladık. Almanya davet mektubu örneği bölümünde. Burada ne diyoruz? Almanya'ya davet edeceğin kişileri göz önünde bulundurmak, Almanya'da davet edeceğin kişileri göz önünde bulundurarak senin için formlar hazırladık diyoruz. Yapman gereken ismini ve soy ismini yazmak. Ben ismimi yazıyorum. E-posta adresimi yazıyorum. Wasistas'ın kendi e-mail adresini yazayım. Hangi eyalette yaşıyorsun? Hangi eyalette yaşadığını belirtmen, o eyaletle ilgili bir etkinlik olduğunda sana ulaşmamız açısından gerçekten önemli. Sonra tabii Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ile ilgili kutucuğu seçiyorum ve göndere basıyorum. Göndere bastığımda şöyle bir ifade çıkıyor. Formu doldurduğun için teşekkürler. Örnek davet mektubu birazdan e-postanda olacak. Bu arada Instagram hesabımızdan da bizi takip etmeyi unutma diyorum. Aslında şu kısımda belki çok hızlıca geçmekte fayda var. Mesela aynı yazıda şundan bahsediyoruz. Hangi formu seçmeliyim? Yani garanti belgesi
garantör belgesini mi seçmeliyim yoksa Almanya davet mektubu yani resmi olmayan davet mektubunu mu seçmeliyim gibi ikiye ayırdık bunları. Ve diyoruz ki mesela garantör belgesi çok daha masraflıdır. Örnek olarak 2022 yılında Düsseldorf'ta 29 Euro'dur. Ama resmi olmayan davet mektubu tamamen ücretsizdir. Bu arada şunu da ifade etmekte fayda var. Garantör belgesini aldıktan sonra resmi olarak Türkiye'de vize başvurusuna bulunacak kişiye yollamanız gerekiyor. Yani aslında bu da bir gider. Bazı zamanlarda insanlar DHL gibi kargo şirketleriyle 1-2 günde hızlı bir şekilde yollamaları gerekiyor. Bunun da tahmin ettiğim kadarıyla belki 50 Euro'ya kadar bir maliyeti oluyor. Bunu da dikkate almak lazım. Resmi olmayan davet mektubunda ise böyle bir şey geçerli değil. Çünkü e-mail ortamında yakınınıza ya da arkadaşınıza bu formu yollayabiliyorsunuz. Kendisi de sadece çıktısını alması gerekiyor. Şimdi bakalım e-mailimize girelim. E-mail gelmiş mi? Evet, e-maili açtım. Vasistas vize davet mektubu örneği. Merhaba Evrim, aramıza hoş geldin. Konuyla ilgili yazımıza yeniden ulaşmak istersen buraya tıkla diyoruz. Ondan sonra da davet mektuplarını aşağıda listeliyoruz. Erkek için davet, kadın için davet, erkek ve kadın için davet. Bir de en altta tamamlanmış vize mektubunu koyuyoruz. Bu da hani sen yukarıdaki formu doldurduktan sonra son halini bizimkiyle karşılaştırmak istersen diye koyduğumuz bir şey. İstersen erkeğe girelim. Üzerine tıklıyorum ve otomatik olarak indiriyorum. İndirdikten sonra Word olarak bunu açıyorum. Burada gördüğün gibi bazı yerler sarı. Sarı olan işaretlenmiş yerleri senin değiştirmen gerekiyor. Bunlar önemli. Ama sarı olarak işaretlenmemiş yerlerde herhangi bir değişiklik yapmana gerek yok. Ama tabii ki her zaman bir üzerinden geçersin. Örnek veriyorum, en tepede ne diyoruz? İşte Türkiye'deki Alman konsolosluğu diyoruz. Ama altına İstanbul dedik. Çünkü bizim başvuru formumuzda düşünüyoruz ki insanlar İstanbul'dan başvuru yaparlar. Ama sen Ankara, İzmir ya da başka bir ilçeden başvuru yapacaksan dolayısıyla buradaki sarı yeri aslında değiştirmen gerekiyor. Sonrasında aşağıya inelim. Ne diyoruz? İşte sayın ilgili diyoruz. Ben şu kişiyi davet etmeyi düşünüyorum diyoruz. Ve şu kişiyle ilgili detayları yazıyoruz. Devam edelim. Sayın ilgili diyoruz. Kendimizle ve davet edeceğimiz kişiyle ilgili detayları yazıyoruz. Ziyaret nedenini kısaca yazıyoruz. Ondan sonra işte bu kişi benim babamdır vesaire tarzında bir şey yazıyoruz. Onun altındaki paragrafta diyoruz ki bu kişinin bir nevi giderleri benim tarafımdan karşılanacaktır. Hani Alman hükümetine herhangi bir gideri olmayacaktır bu kişinin tarzını bir şeyden bahsediyoruz. Ve tabii ki davet eden kişinin, yani benim bu durumda eğer bunu ben yolluyorsam ilgili belgelerini, ilgili bilgilerini de koyuyoruz. Ne diyoruz? Davet eden kişinin adı soyadı, Almanya'daki adresi diyoruz. Sonra da parantez içerisinde yardımcı olmanızı bekliyorum tarzında bir şey söylüyoruz. Dokümanımız bu şekilde. Tabii ki aşağıda da söylediğimiz gibi bu belgeyi hazırladıktan sonra ne yapman gerekiyor? Maaş borcunu hazırlaman gerekiyor. Neden? Alman hükümetine diyorsun ki sen, ben bu gelecek kişinin giderlerini karşılayabilirim. Finansman olarak da bunun için uygunum diyorsun ve maaş borcunu koyuyorsun. Bir de tabii ki Almanya'daki oturum iznini ve pasaportunun da fotokopisini aynı şekilde bu belgeyle birlikte vize başvurusunda bulunacak kişiye yollaman gerekiyor. Bu bahsettiğim gibi sadece erkek için olan bir belgeydi. Kadın için olan bir belge de ayrı. Erkek ve kadın birlikte gelecekse de onun için de ayrı bir şablonumuz var. O şekilde doldurman gerekiyor. Bizden şimdilik bu kadar. Umarım belge yardımcı olur. Umarım bu belge sayesinde davet ettiğin kişi turist vizesi alır. Yorumlara lütfen düşüncelerini yaz. Herhangi bir geri bildirim varsa onu da gerçekten duymak isteriz. Şimdilik bizden bu kadar. Kendine çok iyi bak. Başka bir videoda görüşmek üzere. Selamlar.